Peki şu an beni görüyor musunuz? Nasıl geldin ya? Zaten bir yerini görmüyorsun. Peki hayatınızda nasıl zorluklar oluyor? Sizin başka kara arkadaşlarınız var mı? Rüya görüyor musunuz? Literat kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar Kulak. Bugün sizlerle birlikte çocuklardan bana gelen ilginç soruları cevaplayacağım. Umarım hepinizin beğendiği bir video olur. Aras hoş geldin. İyiyim. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Evet, ismin ne? Nehir. Nehir. Benim ismim Serdar. Çok memnun oldum Nehir'cim. Ben de. Merhaba. İsmin ne? Defne. Defne. Evet. Evet, nasılsın? İyiyim. Sen kaça gidiyorsun? Daha yeni mezun oldum. Yeni mezun oldun. Evet. Aa, ne kadar güzel. 7. sınıfa geçtim şimdi. Oo, çok güzel. Siz bir iş yapıyor musunuz? Ben öğretmenim. Aa, Evet, felsefe öğretmeniyim ben. aa. Güzel. Araç'cığım sen kaç yaşındaydın? 6,5. Bugün buçuk doğum günü. Buçuk doğum günün mü? Evet. Oo, harika. Sen buraya gelmeden önce biraz hazırlık yaptın galiba. Biraz değil, bayağı. Böyle. Sizi çizdim. Öyle mi? Evet. Oo, benim resmimi mi buldun? Yok hayır bulmadım. Kendi Tahmin kafandan. etmeye çalıştım. Peki böyle bir tane göbek çizdin mi? Hayır. Peki şu an beni görüyor musunuz? Hayır, seni görmüyorum, seni duyuyorum. Doğuştan mı görmüyorsun yoksa sonradan mı görmüyorsun? Ben mi? Evet. Ben doğuştan görmüyorum. Evet. Mesela ben tuvalete giderken ışık yakmıyorum. Bu ne kadar da komik. Ne kadar da komik. Neden yakmıyorum sence? Çünkü görmüyorsun. Işığı görmüyorum değil mi? O yüzden ihtiyacım yok. Hem de elektrik baskı olmaz. Değil mi? Elektrik masrafı da olmasın. Evet. Serdar Bey, rüya görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir anlaşma yapalım mı? Serdar Bey demeyelim. Serdar abi diyelim, tamam mı? Tamam. Rüya görüyorum ama şöyle, rüyamda da ben görmüyorum aslında. Şu anda nasılsa sadece dokunuyorum, duyuyorum, koku alıyorum. Çünkü neden görmüyorum biliyor musun rüyamda? Çünkü görmenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için rüyamda da görmüyorum. Sizin başka kara arkadaşlarınız var mı? Ben Var. göremiyorum. Tabii kör arkadaşlarım var. Peki sen kendini nasıl göründüğünü biliyor musun? Arkadaşlarıma soruyorum. Bir, ikincisi kendime dokunduğum için kendimi biliyorum. Mesela şurada hiç istemediğim bir göbeğim var. Ondan sonra ama saçlarımın rengini anneme sormuştum. Renk deyince aklınıza ne geliyor? Renk deyince aklıma renklerin isimleri geliyor. Mavi, siyah, beyaz, sarı. Pembe rengini biliyor musunuz? Evet, ismini biliyorum pembe renginin. Bazen ben pembe tişörtler de giyiyorum mesela. Ama senin gördüğün gibi pembeyi bilmiyorum. Sizinle hiç dalga geçildiği oldu mu böyle? Küçükken dalga geçenler olmuştu. Mesela sokakta arkadaşlarım benimle çok dalga geçmezlerdi ama başka sokaklardan gelen çocuklar benimle dalga geçerdi. Genelde şey derlerdi, beni görebiliyor musun? Ama bu normal bir soru aslında. Ama bile bile mi diyorlar? Onlar alaycı bir şekilde soruyorlar. Gıcık etmek için. Tabii gıcık etmek için, aynen. Ya. Bazı böyle ufak cisimler atarlardı mesela. Ben de onlara atardım ama. Hiç geri kalmazdım yani. Peki hayatınızda en ilginç dokunduğunuz nesne neydi? Oyun hamuru gibi değil ama böyle yapışkan bir şey. Slime. Evet. Bence dokunduğum en ilginç şeylerden bir tanesi o. Aslında siz de şaşıracaksınız, benim de o. Ya çok iyi ya. Bir de ben dokunmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi de ne biliyor musun? Kaplumbağa. Ben Tabii. hiç hayatımda dokunmadım. Bence dokunmalısın. Çok güzel. Onun kabuğu harika bir heykel gibi adeta. Ben heykelmiş gibi hissediyorum onu. Bir saatlik görme vakti verseydi ne görmek isterdin? Atatürk'ü görmek isterim. Ne? Evet. Ben annenizi diye düşünmüştüm. Ben annemi hep
dokunarak tanıdım. Onun ellerini biliyorum. Ondan sonra ona sarılıyorum. Ama Atatürk'le hiç karşılaşmadım. Mesela ben olsaydım bir daha hiç görmek isterdim. O şarkı söylüyor galiba. Evet, çok güzel şarkılar Çok var. güzel şarkı. Sen seviyorsun yani. Çok. Peki siz görünce beyaz bir şey mi görüyorsunuz yoksa siyah mı? Beyaz da görmüyorum, siyah da görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Yani nasıl? Yani nasıl? Çünkü neden beyaz ya da siyah görmüyorum biliyor musun? Neden? Çünkü ben doğuştan görmediğim için siyah ve beyaz rengi hiç görmedim. O yüzden siyah ya da beyaz görmüyorum, hiçbir şey göremiyorum. Yani önünde hiçbir şey yok mu? Çünkü şöyle düşün, mesela hep siyah görseydim o zaman ne olurdu? Tahmin edebilir misin? Sırf göz kapaklarının önüne gelirdi. Değil mi? Bir de şey olur muydu? Kendimi kötü hisseder miydim? Hayır. Hissetmez miydim? Evet, doğru söylüyorsun. Yapmak istediğiniz bir meslek oldu mu ama yapamadınız? Otobüs şoförü olmak isteyebilirdim. Bir de asker olmak isterdim. Asker. Evet. Değişik. Değişik mi? Yani saçma bir düşünce çünkü askerlik tehlikeli bayağı. Ama askerlik gerekli de aynı zamanda. Nasıl geldin ya? Zaten bir yere ne görmüyorsun. Taksiyle geldim. O zaman taksiye nasıl gittin? Burada ayaklarına bir tane tekerlek taktın. Otomatik tekerlek gidiyor taksiye kadar. Hayır. Nasıl biliyor musun? Ben evimin her yerini ezbere biliyorum. Evet. Mesela görmüyorum ama her şeyden önce ne var? Bir kere aklım var, değil mi? Onun için evimi de öğrendim. Evimin yollarını da, bak benim burada bastonum var. Bu bastonumu açıyorum. Tamam mı? Bastonumu açıyorum. Böyle bastonumu tutarak böyle yürüyorum, tamam mı? Bununla yürürsem ne olur peki? Bastonla dokunursun taksi durağına. Bu taraf değil biz. Bu taraf değil biz diye gidersin. Harika. Peki hayatınızda en hissetmek istediğiniz şey neydi? Araba kullanmak isterdim. Çünkü güzel bir şey. Araba kullanmak böyle insan kendisini özgür hissediyor. Benim zaten akülü arabam külünü kullanıyorum. Onu mu kullanıyorsun? Evet. Ne hissediyorsun o arabayı kullanırken? Gerçek bir şoförmüş gibi. Of, çok güzel ya. Biliyor musun, ben rüyamda bir gece metrobüs kullanıyordum. Evet, rüyamda metrobüs kullanıyorum. Bayağı da gidiyorum yani, Avcılar'dan başladım. Gidiyorum, kapıları açıyorum, yolcular iniyor, ben tekrar gidiyorum falan filan. O arada rüyamda görmediğim aklıma geldi. Görmediğim aklıma gelince eyvah çarpacağım deyip sağa sola çevirdim metrobüsü. O arada uyandım. Peki siz çocukken nasıl arkadaşlarınızla oynuyordunuz? Ben görmüyorum ama dokunabiliyorum, yürüyebiliyorum. O yüzden arkadaşlarımla oynayabiliyordum ama ben görmüyordum. Onları mesela yakalamaç oynadığımızda seslerine göre yakalamaya çalışıyordum. Derslerinizi nasıl anlıyorsunuz veya sınavlara mesela nereye yazdığınızı nasıl görüyorsunuz? Mesela bir kağıt var elinizde. Evet, şimdi sizin yazıyı ben okuyamıyorum, sizin Parmaklarınızla yazdığınızı. mı? Evet, bizim kabartma yazımız var. Onun dışında bilgisayarımda konuşma programı var benim. Bak telefonumda da var, sana gösterebilirim. 12.08 21 Haziran Ankara 1 saat kilidi açmak için ana ekran 2 kere basarsam Giriyor. mail içine Gmail, giriyor. geri dön, Çok düzen, mantıklı bir ara. şey bu. Gece saatlerinden sonra İstanbul 21 Haziran Benim telefonum böyle konuşuyor, tamam mı? Vay, çok etkilendim. Bak şöyle yaparsam. Hepsini okuyorum. Evet. Sen yazılımcı falan mı olacaksın yoksa? Bak bir de buradan kitap okuyabiliyorum. Kitapların klasörü. Gondor'un kapılarına erişene dek. Nice kıyıdan geçer. İstanbul'da yaşamak sizin için zor mu? Yani evet, herkes için olduğu gibi benim için de bazı zorlukları var. Ben de bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyorum. İstanbul'da böyle yol çalışmaları falan yaptıkları zaman Nehir, o çalışma alanının yanına sadece küçük bir
ince şerit çekiyorlar, tamam mı? Halbuki şey yapsalar daha o zaman da bastonumla her ne kadar kontrol etsem de her insan gibi dalgın olabilirim. O şeridi geçip yoldan düşebilirim mesela o çalışma alanına. Halbuki oraya böyle tahta korumalıklı bariyerler koysalar böyle düşmememi sağlayabilirler. Nasıl okuma yazma öğrendiniz? Ben nasıl okuma yazma öğrendim? Şimdi bizim yazılarımız Defneciğim kabartma yazı. Kabartma yazı nasıl olabilir sence? Dokunarak. Dokunarak, değil mi? Onun böyle çivi gibi bir kalemi var. Onunla yazıyoruz. Sonra kağıdı ters çevirip okuyoruz parmaklarımızla. Bir insan korku filmi izlerken mesela etkilenir. Evet. Siz etkilendiniz mi mesela? Ben de etkileniyorum çünkü orada çok korkunç sesler oluyor. Ben görmediğim için sesler beni etkiliyor. Özellikle gece korku filmleri izlemeyi pek tercih etmem. Nasıl giyiniyorsunuz? Nasıl giyiniyorum? Birbirine uyumlu kıyafetleri katlarken gören bir arkadaşımdan alırken uyumlu alıyorum Defne ve onları katlarken birbirinin üstüne koyuyorum uyumlu olan şeyleri. Bir de benim evimde bir tane konuşan renk tanıma cihazı var. Tişörtün üstüne tuttuğum zaman mavi diyor veya siyah diyor. Onu kullanıyorum. Okul döneminde yaşadığınız zorluklardan birkaç tanesini söyler misiniz? Okul döneminde şöyle bir zorluk olmuştu. Mesela ben üniversiteye giderken sınavlara girmem gerekiyor. Benim yerime, yani öğretmenlerim benim kabartma yazımı bilmediği için benim yerime yazı yazacak birini bulmaya ihtiyacım oluyordu. O zaman okulda herkesin de aynı zamanda sınavları olduğu için insan bulmakta zorlanıyordum. Bir hobiniz var mı? Hobim kamp yapmayı çok seviyorum. Kampa gidiyorum. Çadırda kalmayı çok seviyorum. Doğa yürüyüşlerini seviyorum. Arkadaşlarımla doğa yürüyüşleri yapıyorum. Hele hele o doğa yürüyüşlerinde orada bulunan köpekler de bize eşlik ederse çok güzel oluyor. Satranç oynamayı seviyorum. Ve kemençe çalıyorum. Ama çok yeni başladığım bir şey bu. Defneciğim, şimdi sana ilk oyuncağı vereceğim. Sen bunu Serdar abine anlatacaksın. Pelerini var, üstünde bir maske var, kırmızı bir şey giyiyor ve uçuyor. Uçuyor mu? Evet. Pelerini olduğuna göre bu bir insan. Hayır. Ne? Süpermen. Süpermen. Uçuyor. Evet, Süpermen uçuyor. Onun uçtuğunu biliyorum çünkü ben de çocukken Süpermen çizgi filmini izliyordum. Peki nasıl çizgi film izliyorsunuz görmeden? Seslerini dinliyorum. Mesela diyor ki hadi uçuyorum diyor. O zaman ben onun uçtuğunu anlıyorum. Bir iyi karakterin kötü hali gibi. Süper kahramanlardan bir şey. İyi karakterin kötü hali gibi. Evet. Bu bir örümcek. Aman Allah'ım. Örümcek mi? Örümcek ama bir insan gibi. Örümcek adam. Nın? Kötü hali. Evet. Doğru. Onun ismi neydi? Venom. Aman tanrım, bu bir uçak. Evet. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu nedir? Arka kanatları. Buna da kanat diyebilir miyiz? Bu Evet. da arka kanatlar. Bunlar ön kanatlar. Ön kanatları. Evet. Ya burayı neden yeterince sivri yapmamışlar? Kimilerin ucunu böyle çok sivri oluyorlar. Hani savaş uçakları olur ya. Evet. Şimdi bu havaalanı uçağı yani. Yolcu uçağı. Yolcu uçağı, evet. Very nice. Evet, bunu sana geri veriyorum. İngilizce güzel. Tekerlekleri var zaten anladım. Evet, tekerlekleri var. O zaman araba. Araba. Evet. Ama bu bir filmin arabası. Hangi filmin? Şimşek McQueen diye bir film. Biliyorsunuz ya. Her şekilde yine de. Yok, onu bilmiyordum bu filmi. Yaşayan arabalar işte. Yaşayan arabalar. Bu bir süper kahraman bizim dünyamızı kurtarıyor. Oo. Hangisi acaba? Superman dünyanın en güçlü süper kahramanı.
O Süpermen'i inceleyebilir miyim? Evet. Ne güzel pelerini varmış. Senin de var mı pelerinin? Yok. Hey Venom. Merhaba dostum. Hey. Ayaklarını oynatabiliyorsun. Vav. Hangisi döver? Bilmem. Örümcek adam mı bu mu? Bu. Bu daha güçlü Bu daha mı güçlü? gibi yani. Ben görmeyen bir arkadaşıma yol tarif ederken nasıl tarif ediyorum biliyor Nasıl? musun? Diyorum ki... Böyle mi? Elleri hareket ettirerek. Değil mi? Yok, şöyle tarif ediyorum. Otobüsten indiğinde diyorum, otobüsün gidiş yönüne doğru git. Birinci sokaktan girme, ikinci sokaktan girme, dümdüz devam et. Ekmek kokularını duyduğun yerden sağa dön diyorum. Şurayı mutlaka almalısınız. Tabii. Kör kelimesini çok rahat kullanabilmesi çok önemli bir şey. İşte zaten çocuklarla büyüklerin farkı burada ortaya çıkıyor. Onlar rahatça bunu kullanabiliyorlar. Çünkü her şeyi olduğu gibi görüyorlar. Burada yani Leo'nun yaptığı şey çok güzel. İlk olarak insanın aklına gelen kavram bu. Karşı taraf rahatsız olursa sonra kullanmayabiliriz. Evet, bazen öyle anlamsız, alıngan tipler olabiliyor yani. Kişiden kişiye değişir. Bize kör demesin diye. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikteydik ve çocuklardan gelen soruları cevapladık. Çok güzel, çok yaratıcı sorular sordular. Literat kanalını takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Serdar Bey. Ben teşekkür ederim.